Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle olaf öreceğiz. Malzemelerimiz 2,5 milim tulipin tığını kullanacağım arkadaşlar. Kar topunun da beyaz rengini kullanacağım. Kar topu şu şekilde Baby Natural kullanıyorum. Eğer piyasada bulamazsanız Peria X Large, Yarnat Jeans, Nako Denim de kullanabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Daha önce ördüğümüz sid gibi kafa, boyun ve gövdeyi birlikte öreceğiz arkadaşlar. Parmağımızı doladım. Şimdi sihirli halka yapacağız. Sihirli halkamızın detaylı videosunu başka bir videomda anlattım. Bilmeyenler oradan da bakabilir. Parmağıma ipimi doladım. Şu şekilde arkadaşlar. Orta parmağım ve şu parmağın adını hala bilmiyorum. Baş parmağımla birlikte tutuyorum. Tığımı alttan geçiriyorum. 4 tane içerisine sık iğne yapacağız. Zincirimi, ipimi aldım. Bir tane zincir çektim. Şimdi halkamın içerisine hiç bırakmadan 4 tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Bir. Şimdi artık ipimi bırakabilirim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 2 3 ve dördüncü sık iğnemi yapıyorum. Artık sihirli halkam hazır. Buradaki ipimi çekebilirim. Şu an birinci sırayı yaptık arkadaşlar. Birinci sırada 4 tane sihirli halkamızın içerisine sık iğne yaptık. Şimdi ikinci sıramıza devam ediyoruz. Hemen buradaki ilmeğe batacağım. İlk yaptığımız ilmeğe batacağım. Bakın sayma da şu şekilde. 1, 2, 3. Şuradaki de dördüncü. Evet, hemen karşısına ilk yaptığımız ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Yandaki ilmeğin içerisine batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar batarak bir tane arttırmış oluyorum. Bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Şimdi bir kere daha tekrarlıyoruz aynısını. Bir yana bir tane sık iğne battım. Hemen yanına arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine bir tane battım. Tekrar aynı ilmeğin içerisine bir tane daha battım ve arttırmış oldum. Hemen sayalım. 2, 4 ve 6 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Bakın 1, 2. İkinci sıramızda 6 tane sık iğne elde ettik. Şimdi üçüncü sıramızda ise 6 kere arttırma yapacağız arkadaşlar. Hemen yanındakine batıyorum. 1, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Bu birincisiydi. 6 kere tekrarlayacağız. Hemen yanındakine 3, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 4. Hemen yanındakine tekrar batıyoruz. 5, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 6. Şu an 3 tane yaptık. Hemen yanındakine batıyorum. 7, aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 8. Hemen yanındakine geçiyorum. 9. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 10. Hemen yanındakine geçtim. 11. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 12. Şimdi arkadaşlar 3. sıramızı tamamladık. Ve etrafında şu an 12 tane sık iğne olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi hemen kendimize bir ilmek belirleyici ayarlayalım. Şimdi 4. sıramızdayız arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen batalım. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Tekrar hemen yanındakine bir tane sık iğne, hemen yanındakine ise bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna gelene kadar bir sık iğne, bir arttırma yapalım. Evet, şimdi bir sık iğne, bir arttırmamızı yaptık 4. sıramızda. Toplamda 18 tane sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor. 2, 4, özür dilerim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18.
Şimdi 5. sıramızda ise 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. İlmek belirleyicimizi hemen bir üste taşıyalım. Şu şekilde yerini ayarlayalım. Hemen kaldığımız yerden 1 tek battım, 2 tek battım. Hemen yanındakine bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Şimdi bunu da yine sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. 2 sık iğne bir arttırma. 2 sık iğne tek battım, bir tane arttırdım yanına. Evet, 2 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. 5. sıramızı bitirmiş olduk. Toplamda etrafında 24 sık iğne olması gerekiyor arkadaşlar. 24 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi ilmeğimi tekrar bir üst sıraya taşıdım. Dediğim gibi 5. sıramızı bitirdik. Şuradan da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramız bitti. 6, 7 ve 8'i aynı öreceğiz arkadaşlar. Düz örmeye devam ediyoruz. Yani her sık iğneye tek batarak kaldığımız yerden devam edelim. Dümdüz örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan dümdüz 8. sıraya kadar düz öreceğiz. Bakın, ilmek belirleyicinizin yerini hiç değiştirmeyin bu sırada. Saymanız daha kolay olur. Ben bir bitireyim, size bitirdikten sonra anlatayım. Siz düz örmeye devam edin. Evet arkadaşlar, şimdi 3 sıra düz ördük. 24 sık iğne yaptık. 6, 7, 8. Toplamda 8 tane sıramız oldu. 9. sıramıza geçiyoruz. Şimdi ilmek belirleyicimi hemen bir üste taşıdım. 9. sıramızda ise 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Fakat ön ilmeklerden alarak yapacağız arkadaşlar. Ön ilmek ne demek? Yani şöyle. Mesela normalde buradan batıyoruz ya, sık iğnemizi yaparken. Buradan değil de şu aradan batacağız. Şu ön ilmeğini örerek yapacağız. Hemen bir tane yapalım. Yani buna FLO tekniği, front, önden alma deniliyor. Şimdi hemen bir tane yapalım. Ön ilmeğini aldım. Bir sık iğne. Hemen yanındakinden bir tane daha aldım. 2 sık iğne. Hemen yanındakine de bir tane arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Yani 2 sık iğne bir arttırma yapmış oldum. Şimdi hemen tekrar yanındakinden devam edelim. Bakın, bu şekilde değil de ortasına batıyorum ve ön ilmeği alıyorum. Bir sık iğne aldım. Hemen buraya battım. Yine ön ilmeğini aldım. 2 sık iğne. Hemen yanındakine battım. Ön ilmeğini alarak aynı ilmeğin içerisine bir tane arttırma yaptım. Bakın, bunu sıra sonuna kadar devam edin. Ön ilmeklerden alarak 2 sık iğne bir arttırma yapalım. Evet, 2 sık iğne bir arttırmamızı yaptık arkadaşlar. Şu an 2, 4, 6, 8, 9. sıramızı tamamladık. 9. sıramızda 2 sık iğne bir arttırma yaptık. Şimdi 10. sıramızda ise arkadaşlar normal örmeye devam edeceğiz. Bir kere FLO tekniğini kullandık. Bir daha kullanmayacağız. Şimdi normal 11 tane sık iğne yapıyoruz. Önce ilmek belirleyicimizi bir üste taşıyalım. Şimdi şurayı da hemen dibi olduğunu unutmadan, bakın şuradan 11 sık iğne ile devam edelim. 1, 2, 3. Evet, 11 tane sık iğne yaparak tek battık. Şimdi 3 tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Peş peşe, yan yana. Bir tane yapıyorum şu an. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha battım. Bu bir. Hemen yanındakine bir sık iğne yaptım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2. Bir yanındakine hemen bir tane battım. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. Bu da 3. 3 tane artırmayı yan yana yaptık. Şimdi 4 tane sık iğne örüyoruz tekrar. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi yine tekrar hemen yanındakine 3 tane arttırmayı yan yana yapıyoruz. Bir tane yaptım. Hemen yanındakine ikinci arttırmamı yapıyorum. Hemen yanındakine tekrar üçüncü arttırmamı yaparak aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Evet, arttırmalarımız bitti. Bunlar yanak kısımları olacağı için böyle, yani gözü koyacağımız yerler. Şimdi 11 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar tek batarak ilerliyorum. 2, 3
Ve sıramızın sonuna geldik. 11. Toplamda etrafında 32 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10. sıramızı bitirdik. Şimdi 11. sıramızda tekrar 11 sık iğne yapıyoruz. Bir saniye. İlmek belirleyiciyi ben hep unutuyorum. Normalde kullanmadığım için siz hemen bir üste taşıyın bir sonraki sırada. Yeni başlayanlar için önemli, sırayı kaçırmamaları için. 1, 2, 3. Evet, sıramızın başından itibaren 11 sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane azaltmayı yan yana yapacağız. Azaltmayı gösteriyorum. Biraz yakına geleyim. Hemen şuraya battım. Yine ön ilmeklerden alarak yapacağım. Bir yanındakine de battım. İkisinin ön ilmeğini aldım. İkisini bir çıktım. Son kalan halkalarımda bir çıktım. Bu bir. Hemen bir taneyi daha tekrar yapalım birlikte. Bakın şöyle batmıyorum da yine ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. Çünkü bu cildini pürüzsüz gösterecek örneğimizin. Ön ilmeğini aldım. Üzerine hiçbir şey almadan şöyle bir hamleyle diğerini de aldım. Üzerine aldım. 2 halkayı bir çıktım. İkinci azaltmamı yaptım. Eğer bunu yapmakta zorlanıyorsanız hemen başka bir teknik de göstereyim. Bakın. Buradan alırsınız. Bir tane de buradan alırsınız. Üçünü bir çıkarsınız. Bu da bir azaltma. Ama bu örneklerimizde biraz belli olabilir. Ama yeni başlayanlar yapamıyorsa benim yaptığımı onu da yapabilir. Hiç kafanızı karıştırmayalım. Siz en iyisini öğrenin. Buradan bir tane aldım ön ilmekten. Geldim şuradan da bir tane ön ilmekten aldım. Şuradan çıktım. İkisine bir çıktım. 3 tane azaltmamızı peş peşe yapmış olduk. Şimdi hemen yanına 4 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tekrar 3 tane azaltmayı peş peşe yapalım. Bunları birlikte yapalım ki iyice öğrenin diye. Bakın ön ilmeğini aldım. Şöyle bir hamle yapıyorum. Şöyle çeviriyorum. Buraya tekrar ikinci halkamı alıyorum. Ve 2 halka kalıyor. Çıkarıyorum. Bu bir. Hemen tekrar gösteriyorum. Bakın. Ön ilmeğimi aldım. Şöyle bir kıvırıyorum. İkinci halkamı aldım. Battım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Bu 2. Üçüncüyü yapalım. Bir tane aldım. Bir yanındakinin de ön ilmeğini aldım. İkisini aynı anda çıktım. İkisini aynı anda çıktım. Üçüncüyü de yaptık arkadaşlar. Şimdi yine sıra sonuna kadar 11 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Evet, sıramızın sonuna kadar 11 sık iğne yaptık. Hemen sayalım neredeyiz? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. sıramızı bitirdik. Toplamda 32 tane sık iğnemiz olmuş olması gerekiyor. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 12. sıramızda 11 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, evet 11 sık iğne yaptık. Bir tane azaltma yapıyoruz. Yine aynı teknikle. Bir tane azaltıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi tekrar bir tane azaltma yapıyoruz. Bakın ön ilmeklerden alarak. Bir tane azalttım. Yine sıra sonuna kadar 11 sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. sıramızı da tamamladık. Etrafında toplamda 30 sık iğne kalmış olması gerekiyor. Şimdi gözlerimizi takalım. Kilit göz bulalım bir. 5 ya da 6 milimlik kilit göz yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar benim kullandığım kilit gözler şu şekilde. 6 milimlik kullanacağım ben. Siz bakın kullandığım ip de normal iplere göre bir tık kalın bir iptir. X-large bir iptir. Eğer siz ince ip kullanıyorsanız 5 milim göz kullanabilirsiniz. Ben 6 milim kullanacağım. Bakın kafadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. sırayı buldum. Burayı bir deştim. Gözümüzü bir takalım.
Evet arkadaşlar, şurada bakın FLO yaptığımız ilmeklerin arkada çıkıntısını göreceksiniz. Buralara takacağız. 9. sıraya kafadan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 ile 9'un arasına bakın, yanakların bir üstüne battım. 1, 2, 3. 3 tane de sık iğne arada boşluk bıraktım. İkinci gözü taktım arkadaşlar. Evet, kilit gözlerimi taktım. Sıkılaştırdım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 13. sıramızı yapacağız. Bakın tırnağı da kırdım yine. Tırnaklarım için de çok özür diliyorum. Az önce çilek falan sapı ayıkladım. 1 kilo çilek. Böyle çıkmak istemezdim karşınıza ama tırnaklarım mahvoldu. Tamam. Şimdi hemen 13. sıradan devam edelim. Bir tane sık iğne yapıyorum hemen. İlmek belirleyicinizi de üste takın. Şimdi 2 sık iğne, bir azaltma yapacağız 7 kere. Normal bir şekilde 2 tane sık iğne yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bu 1. Hemen yanına 2 sık iğne, bir tane azaltıyorum. 2. Bunu toplamda 7 kere tekrarlayın arkadaşlar. Evet, 2 sık iğne, bir azaltma yaptık. 7 kere tekrarladık. Sonda bir tane ilmeğimiz kaldı. Ona da bir tane sık iğne yap. Şimdi arkadaşlar 23 tane sık iğne kaldı etrafında. Şimdi hemen ilmeğimizi bir üst sıraya taşıyoruz. 2 tane sık iğne yapalım. İlmek belirleyicim üste çıktı. Çok özür diliyorum. Hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Bir azaltma. Bir azalt, bir sık iğne. Bunu 5 kere tekrarlayacağız. Tekrar bir tane azalt, bir tane sık iğne. İkinciyi yaptık. Bir tane eksiltiyorum, azaltıyorum. İlmek kaçırdım, pardon, tekrar yapacağım. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Bir tane azaltıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bunu 5 kere tekrarlayalım. Evet, bir azaltma, bir sık iğneyi 5 kere tekrarladık. Şimdi kaldı 3 sık iğne. Bunları da tek batıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi etrafında 18 tane sık iğnemiz kaldı ve elyafımızı dolduralım. Evet arkadaşlar, şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. sıramızı bitirdik. 15. sıramızda bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Dilerseniz ilmek belirleyicini bir üste taşıyalım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane aynı gösterdiğim gibi azaltıyorum. Bunu sıranın sonuna kadar bir sık iğne, bir azaltmayı yapalım. Bir sık iğne, bir tane azalt. Bir sık iğne, bir tane azalt. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tekrarlayalım. Evet, bir sık iğne, bir azaltma yaptık. Sıramızın sonuna gelince 2 sık iğnemiz kaldı. Onu da şu şekilde yapalım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sık iğnemiz kalmış olması gerekiyor. İlmek belirleyicimizi bir üst sıraya taşıyalım. Ve azaltmaya başlayalım. 1, 2, 3 ve 6. 6 kere azalttık arkadaşlar. Şu an kaçıncı sıramızdayız? Hemen bakalım. 16. sıramızdayız. Bir sık iğne, bir azaltma yapmıştık. Sonra kalmıştı 2 sık iğne. Onu tamamladık. 16. sıramızda da 6 tane azaltma yaptık. Yani burada 6 tane ilmek bıraktık arkadaşlar. Şimdi 16. sıramızı tamamladık. Bir sıramızı bir üst ilmeğimizi bir üste taşıyalım. Artık
16'dan yani 17'den 62'ye kadar 45 sıra düz öreceğiz. Burayı, şu ilmek belirleyicini buraya taşıdınız ya. Durun bir saniye, biraz düz örelim, öyle göstereyim. Biraz şöyle düz öreyim. İlmek belirleyicinizi bakın. Şu şekilde parmağınızla tutarak idare edebilirsiniz. Şöyle. O döne döne ortada kalacaktır zaten. Onu örmemeye çalışın. Bu şekilde 6 sık iğneyi döne döne dümdüz öreceğiz. Nasıl sayacağımızı hemen anlatacağım. Şunu da yapayım. Bakın. Bu ilmek belirleyicinin yerini asla değiştirmeyin. Şimdi buradan itibaren biz 1, 2, 3 diye 45 sıra sayacağız. Tam upuzun bir boyun yapacağız şu şekilde. Siz dümdüz örmeye devam edin ve ilmek belirleyiciniz lütfen burada kalsın. Evet arkadaşlar, uzunca bir boyun ördük. Bakın, ilmek belirleyiciyi burada bırakın dememin sebebi buradan itibaren sayacağız. 1, şöyle 2 diyelim. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dırırıt, benimki 45 oldu yani. Siz eğer bu boyun kısa gelirse 50'ye kadar, hatta ben bir tanesiydi 55'e kadar ördüm. Dilerseniz 50-55'e kadar da örebilirsiniz. Biz şu anda şuradan itibaren 45 sıra yaptık arkadaşlar. Şimdi 45 sıra yaptık. Hemen ilmek belirleyicimi buradan çektim. Eğer ilmek belirleyiciniz kaçtıysa da üzülmeyin, geri başa falan dönmeyin. Bakın zaten belli aslında. Buradan itibaren 45 sayabilirsiniz. 46 olsun, ne fark eder? Lütfen 1, 2, 3 rakamlara böyle takılmayın. Şimdi ilmek belirleyicimi bir üste taktım. Burada 6 tane sık iğnem vardı. Şu an 6 kere arttıracağız. İlmek belirleyicimizi tutun. 1, aynı ilmeğin içerisine 2, bu birincisi. Hemen yanına 2, 6 kere arttırma yapıyoruz yan yana. 2, hemen yanına 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar, 6 tane arttırma yaptık. Etrafında 12 tane sık iğne elde ettik. Hemen bir üst sıraya taşıdım ilmek belirleyicimi. Şimdi bir sık iğne bir arttırma ile devam ediyoruz. Bir tane tek batıyoruz. Yanına bir tane arttırma yapıyoruz. Yine sıranın sonuna kadar bir sık iğne bir arttırma şeklinde devam edelim. Evet, bir sık iğne bir arttırma yaptık. Etrafında 18 tane sık iğne elde ettik. Şimdi arkadaşlar, şu anda kaçıncı sıradayız biliyor musunuz? 64. Yani nasıl 64? Buradan itibaren sayarsanız şurası 45. Şurası mesela kaça kadardı? Hemen bakayım. 15, 16, 17. sıradan 17 artı 45 derseniz şu an kaçıncı sıradayız? Bir sık iğne bir artırma yaptık. 64'ü tamamladık arkadaşlar. 65'ten devam ediyoruz. 65. sırada 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. İlmek belirleyicimizi hemen bir üste taşıyalım. Siz bunu unutmayın. Ben unutuyorum. 1, 2 sık iğne tek battım. Hemen yanındakine arttırıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar 2 sık iğne bir arttırma yapalım. Evet, 65. sıramızı tamamladık. 2 sık iğne bir arttırma yaptık. Yani 24 tane sık iğne elde ettik. Şimdi ilmek belirleyicimi yine bir üste taşıyorum. 2 sıra düz öreceğiz. 66 ve 67'yi dümdüz öreceğiz. Dolayısıyla ilmek belirleyiciniz yerinde kalsın. 2 tane sırayı saymak için kullanırız. Bu şekilde dümdüz her ilmeğe tek batarak 2 sıra yapacağız. Evet, 66 ve 67 ilmek belirleyicimi yerinde bırakmamın sebebi bu. Sırayı sayabilmem. 66 ve 67. Şu an 2 sıra düz ördük. Hala 24 sık iğnedeyiz. Arttırma azaltma yapmadığımız için. Bir üst sıraya taşıdım. Şimdi 68'i yapıyoruz. 68. sıramızda 2 sık iğne,
Bir azaltma yapıyoruz. Yine ön ilmeklerden alarak azaltıyorum. 2 sık iğne, bir azaltma. Sıranın sonuna kadar böyle yapalım. Evet, 2 sık iğne, bir azaltma yaptık. Toplamda 18 sık iğnemiz kaldı burada. Şimdi FLO yöntemini kullanacağız yine. Kafada yapmıştık ya arkadaşlar, ön ilmeklerden alarak. Şimdi FLO yöntemiyle 2 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Bakın. Yine ön ilmeklerden alarak öreceğiz yani. 1, ön ilmeğinden aldım. 2, yanına bir tane arttırma yaptım. Yine ön ilmeğinden alarak, bakın şöyle hepsini bir değil de buradan alarak örüyoruz yine. 1, 2, tek battım, yanındakine arttırdım, ön ilmeğinden alarak yapalım bu işlemleri. Sıranın sonuna kadar ön ilmeğinden alarak 2 sık iğne, bir arttırma yapalım. Evet, ön ilmeklerden alarak ördük. 2 sık iğne, bir arttırma yapmış olduk FLO tekniğiyle. Şimdi normal örüyoruz. İlmek belirleyicimizi hemen bir üste taşıyalım. Şimdi 3 sık iğne, bir arttırma yapacağız ama normal yöntemle. 1, normal örerek 2, 3 ve bir tane arttırıyoruz. Sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. 3 sık iğne, bir arttırma. Evet, 3 sık iğne, bir arttırma yaptık. İlmeğimi bir üste taşıdım. Şimdi arkadaşlar 70. sıramızı tamamladık. 71'deyiz. 2 tane sık iğne yapalım hemen. 1, 2. 2 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Bu arada 30 sık iğnemiz var. 70. bölümde 30 tane sık iğne oldu etrafında. Şimdi 2 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Aynı ilmeğin içerisine tekrar battım. 2 sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 sık iğne yaptım. Bir tane arttırıyorum. Ve bu 4 sık iğne, bir arttırmayı 5 kere tekrarlayacağız. Şimdi bir tane yaptık. 4 tane daha 4 sık iğne, bir arttırma yapalım. Evet, 4 sık iğne, bir arttırma yaptık. Kaldı geriye 2 sık iğne. Bunu da batalım. 2 sık iğne daha yaptık. Toplamda 36 sık iğne elde ettik. Şimdi ilmek belirleyicimi bir üste taşıdım. 72 ve 73'ü düz öreceğiz. Yani 2 sıra 36 sık iğne düz öreceğiz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Arttırma, eksiltme yapmadan 2 sıra yapalım. Evet arkadaşlar, 2 sıra düz ördük. 72 ve 73'ü düz ördük. İlmek belirleyicimi bir üst sıraya taşıdım. 74. sırada 4 sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve bir tane gösterdiğim teknikle azaltalım arkadaşlar. Tekrar 4 sık iğne, bir azaltmayı sıra sonuna kadar tekrar edelim. Evet, 4 sık iğne, bir azaltma yaptım. İlmek belirleyicimi bir üste taşıdım. Şimdi 3 sık iğne, bir azaltma. 4 sık iğne, bir azaltma yaptığımızda 30'a düştü sıramız, sayımız. Şimdi 3 sık iğne, bir azaltma yapalım. 3 sık iğne, bir azaltma yaptık. Kaldı 24 sık iğnemiz etrafında. Şimdi 76. sıramızdayız. 75'i tamamladık. 76'da da 2 sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. 1, 2 ve bir tane azaltıyoruz ve bunu sıranın sonuna kadar tekrar edelim. Evet, 2 sık iğne, bir azaltmamızı da yaptık. Kaldı 18 sık iğnemiz. Şimdi elyafımızı alalım ve dolduralım. Kapatmadan önce biraz dolduralım. Şimdi devam ediyoruz. 76'yı tamamladık. 77. sıramızda da bir sık iğne, bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir tane azaltma. Yine sıranın sonuna kadar tekrar edelim, buluşalım. Evet, bir sık iğne, bir azaltmamızı yaptık. 77. sıramızdayız. 12 tane sık iğne kaldı. Şimdi 6 tane azaltma yapıyoruz. Peş peşe. 1, 2, 6 tane azaltma yaptım. Hemen yanındakine şöyle batıyorum arkadaşlar. Bir tane ilmek çıkardım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Buna kaydırma deniliyor. Bir tane de şöyle zincir çektim.
İpimi uzun bıraktım. Şuradan kesiyorum. İlmek belirleyicimi çıkardım. Şimdi bu ipimle buraları kapatacağım. Dilerseniz dikebilirsiniz. İpi daha uzun bırakıp iğneyle dikip sabitleyebilirsiniz. Ben böyle yapacağım. Burada bırakıyorum. Kafa, gövde, boyun yapımımız bitti. Boyuna ne elyaf ne de tel koydum. Dilerseniz iki telin, elektrik telinin uçlarını kıvırıp buraya koyup telle birlikte de örebilirsiniz. Şimdi burnumuzu yapalım. Turuncu ipimi aldım. Bir tane sihirli halka oluşturdum. İçerisine 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 kaçtı ve 4. Sihirli halkamı çektim, kapattım. Şimdi 2 sıra 4 sık iğne yapacağız. Yani toplamda 8 diyebiliriz. Karşıya battım. 1 2 3 Evet, 8 tane sık iğne yaptık, saydık yani 8'e kadar. Yani toplamda 2 sıra diyelim. Şimdi şuraya battım tekrar. Bir ilmek daha batar gibi batacağım. Buraya battım. Bir tane ipimi aldım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Kaydırdım. İpimi uzun bıraktım ki dikmek için. Şimdi kol yapımını göstereceğim. Ben bir tane yaptım, hazırladım. 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Siyah ipimizi aldık. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. 3 tane ilmek kaydıracağım. Yani ilmek kaydırma ne demek? Hemen ikinci ilmekten battım, çıkardım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. Bu 1. İkinciyi yapıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. 2. Üçüncüyü yapıyorum. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden kaydırdım. 3 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 6 ilmek kaydırma yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonuncuya batıyorum. 6. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. İkinci sıradan itibaren 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve yine 3 tane ilmek kaydırıyorum. 1, 2 ve 3. Ve bunu buranın dibine batıyorum. Ve yine ilmek kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi uzun bırakıp şu şekilde çekiyorum ve şuradaki ipimle şuradaki ipimi bağlıyorum. Sımsıkı bağlayalım. Önce burnumuzu dikelim. Şurada uzun bir parça var ya. Bunu kesiyorum şuradan. Çuvaldız iğnemi, uzun kestiğim ipimi geçirdim. Şöyle bir tane içinden geçirdim. Bir tane de yanındakinden geçirdim. Şimdi dikmeye başlıyorum. İki gözümün ortasına, yani şuraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde
yine alttan içerisinden geçirdim. Bir de dışından geçiriyorum. Sonuncuyu da diktikten sonra şöyle bunu arkadan çıkarıyorum. Saçımı falan da diktikten sonra onların ipiyle bağlayacağım. O yüzden bunu burada tutuyorum. Şimdi ağzımızı yapalım. Ağız ve kaş yapmak için bir tane etamin ipi aldım. Dilerseniz siyah ipinizin de bir katını ayırarak da yapabilirsiniz. Şimdi ipimizi yandan geçirdik. Burnun bir altından, yanağın yanından ipimi şu şekilde geçirdim. Bu ipimi de buradan kaçırmıyorum. Elimle tutuyorum. Ve şöyle alttan olacak şekilde hizalıyorum. Diğer yanağımdan batıyorum. Ve burnun altına bunları göz kararı yapıyorum. Şurayı kaçırmayın. Bu şekilde ayarladıktan sonra ipin ortasından geçirdim. Bunu da sıkalım, bunu da sıkalım ve şöyle bir ağız yapalım. Buraya batıyorum. Bunun yanından çıkıyorum. İpimi bağlayacağım. Buradan çıkıyorum. Evet. Ağzımızı da yaptık. Ve bu ikisini bağlıyorum. Kaşı yapacağız. Yine aynı yerden batıyorum. Ve şuradan bir gözün iki üstünden çıktım. Hemen bir sıra yukarısına bir kaş yaptım. Karşıya geçtim. Buraya bir tane daha yaptım ve yine aynı yerden çıkıyorum. Ya da orayı diktiğimiz için şuradan çıkıp bağlayabiliriz. Buradan da bağlarız. Buradan çıkalım. Bakın bu şekilde. Sonra arkada bağladığım ipleri de kestim. Bunları da yine daha ince bir tığ alarak içeri gizliyoruz. Saç için birkaç parça ip kestim. Bakın tek tek şöyle küçük parçalar, miktarını kendiniz ayarlayın. Kafaya dikeceğim. Şöyle tığımı geçirdim. Buradan bir tane aldım. Bir tane de şöyle geçirdim. Düğüm atar gibi buradan çıkardım. Miktarını kendiniz belirleyin. Ben bir tane daha yapacağım, yeter diye düşünüyorum. Şimdi de fazla iplerimi keseceğim. İşte saçı da hazır. Şimdi kolları dikeceğiz. Hani uzun ipimizi, iğnemizi takalım. Burada kalmıştı ya uzun ipimiz. Buradan dikme yöntemiyle içeriden geçire geçire en başa geleceğim. Çok gerdirmeyelim. Kolumuz gergin durur. İpimi en başa getirdim. Ve şimdi burayı, gövdeyi ortaladık. Kafası ne yöne bakıyor ona göre ortalayın. Siz de şöyle. Bu şekilde dikeceğim. Yine göz kararı nereye dikmek isterseniz. İpim kaçtı. Şurada kalan ipimizi de yine bu aralardan geçirerek gizleyeceğiz arkadaşlar. İnce bir tığ alın. Şu aralardan şu şekilde gizleye gizleye gidelim. Ben artık çok yoruldum. Halim kalmadı. Biraz perişan çekiyor olabilirim. Gizleye gizleye bu aralardan getirelim. Şuradan
çıkaralım. 2 ipimizi de, uzun ipi de buradan çıkaralım. Sonra bu ikisini bağlayalım. Uzun ipi kestim ve ikisini de şöyle aralardan çıkarıp gizledim. Yine bakın diğer kolu da aynı şekilde diktik. Kafamız tamam. Düğmelerini yine bir siyah ipimi aldım. Bir yandan şöyle arkadan bir yerden gizleyeceğim şekilde ya da şuradan da yapabiliriz aslında. Buradan yapalım. Dilerseniz keçe kesip de yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz düğme yapıştırabilirsiniz. Hani minik minik taşlar yapıştırabilirsiniz. Yoksa elinizde benim gibi böyle bir şeyler yapalım ortaya karışık. Bakın. Bu şekilde dikiyorum. Böyle geçtim ya, ipin ortasından geçiyorum. Bu şekilde şuradan alıyorum. Burada bir çıkıntı oluşturmaya çalışıyorum. Tekrar yapalım. İpin ortasından geçtim. Buna Fransız düğümü deniliyor. Böyle böyle dikiyoruz. Tekrar şuraya batalım. Üçüncüyü yapalım. Sonuncu düğmeyi de yapıp şuradaki iplerin yanından çıkıyorum ve bunları birbirine bağlayıp yine aralardan geçiriyorum. İçinden geçireceğim. Evet arkadaşlar, tatlı olafımız bitti. Bu şekilde çanta süsü olarak her yerde kullanabilirsiniz. Böyle yapıp çantanıza takabilirsiniz. Tekrar tırnaklarım için çok özür diliyorum. Dediğim gibi 1 kilo çilek ayıkladım, hamur yoğurdum, işte klasik kadınların bilirsiniz, sonra ocağı sil falan filan ve video çekmek zorundaydım. Tırnaklarım çok yıprandı. Bunu hak etmiyorsunuz. Bundan sonra manikürümü yaptırıp öyle video çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysem de affola. Hepinize güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere.